Şehir karanlık. Her yer sessiz ve gittiğimiz noktada ilk gün özellikle ses geliyordu. Herkes bir taraftan beni kurtarın diye sesleniyordu. Oradaki tek düşüncemiz, ya çaresiz olan oradaki kişilere mümkün olan en hızlı şekilde yardımcı olmak. Düşündüğümüz esas olan şey o canlıyı oradan kurtarmaktı. Ve bunların hepsini zamansız yaptık. Çünkü artık bir yerden sonra hava aydınlanmıştı ve kimse saatin kaç olduğunu bilmiyordu. Kız çocuğun şükürler olsun aldık. Tahminim 14-15 yaşlarında kız çocuğu. Sonra babayı aldık. Sonra da oğlunu aldık sapasağlam. O 3 kişiyi o şekilde aldık. Orada hiç unutamadığım, aldığımız kişi botlarımızı öpmeye başladı. Sarıldık birbirimize, izin vermedim. Kadın yani dualar ediyor, botlarımızı öpüyordu. Çok şey geldi böyle. İçimize merhem oldu çünkü çok ağır eksiler görmüştük. Vefat edenler çok vardı. Onları aldığımız çok mutluyuz, onları hiç unutamayacağım. 2 yıl sonra aldığımız eğitimlerden hemen sonra ilk enkaz çalışmam kendi ailemin enkazı oldu zaten. Ailemin olduğu binada çalıştım. İlk yetiştiğimde zaten hani ilk görev yerim ailemin olmaması gerekiyordu aldığımız eğitimlerden sonra. Ama maalesef ki hani kötü bir kader. Ailemin olduğu enkazda çalıştım. Biraz zorlu bir çalışmaydı tabii ki de. İnsanlar ağlıyor, bağırıyor, çıkartın diyor. Agresif, sinirli, sakin. Yani her çeşit insan var çünkü orada gerçekten can yatıyor o enkazın altında. Hani yaşamasa bile bir umut altında diyor. Sesi geldi diyor. Ses gelmese bile sesi geldi diyor. Zaten o ses geldi deyip biz bir umutla koşuyoruz oraya. Yok. Duyulmuyor. Kötü. Çok kötü. İnsanların hepsi şoktaydı ve ben gittiğim zaman elimde ilk yardım çantası olduğu için insanlar üzerime bayılarak bu bir rüya mı, gerçek mi, bize bir şey söyleyin, bir şey açıklayın şeklinde sorular sordular. Ne yapacağımı orada bilememiştim. Hani yapacağım şeyi biliyorum ama ben de olayın şokundaydım. Aynı anda aynı şoku yaşamış olduk. Bizim hissettiğimiz 5 ya da 6 tane artçı depremi hissettik. Biz hissetmediklerimiz de olmuş. Canlı çıkarabilmek heyecanlı. Biz hissetmediklerimiz de olmuş. 5-6 tanesini hissettik. Ve bu psikolojik olarak şöyle bir etki yaratıyor. Yani sanki sürekli bir deprem anındaymışsınız gibi ayaklarınızın titrediğini hissediyorsunuz. Belen'e gelene kadar sanki hani bunlar çok gerçekçi değilmiş, neyle karşılaşacağımızı biz de farkında değildik. Ama ta ki Belen yokuşunu gördüğümüz zaman tek yanımdaki ekip arkadaşım Ahmet'e şunu söylediğimi hatırlıyorum. Çok büyük bir felaket. Burası böyleyse Hatay'ı düşünemiyorum dediğimi hatırlıyorum. Oraya gittiğimizde hiç unutamıyorum, hayatım boyunca da unutamayacağım. Tamamen terk edilmiş bir şehir gibiydi. Böyle haberlerde gördüğümüz yakın zamanda Ukrayna Savaşı'ndaki Ukrayna'da bir şehirler gibi veya Suriye'de savaşta terk edilmiş şehirler gibi zifiri karanlık ve yağmur başlamıştı, yağmur yağıyordu. Her yer zifiri karanlık, her yer yıkılmış bir şehir gibi böyle. Yaklaşık hani 10 binadan 8'inin yıkılmış olduğunu görünce aslında depremin büyüklüğünü o şekilde anlamış olabildik. Gittiğimizde görebilmiş olduk. Çünkü ilk evrede bu denli büyük bir yıkım olduğunu bilmiyorduk. Yani o deprem kelimesinden ayrı bir kavram. O haberlerde sadece deprem duyuyorduk, o kadardı yani. Oraya gidince tüm gerçekleri görüyorsunuz. Hani olanları, insanları, enkaz altındaki kişileri.
Ankara'dan Hatay'a vardığımız o gece hiç aksatmadan, yani kamp kurmadan, şey yapmadan direkt biz o mahalleye gittik. Mahalleye vardığımızda insanlar çığlık atıyordu artık. Görev yerimizde artık netleşmişti. Ekip üyelerimizin tamamıyla Cebrail Mahallesi'ne doğru hareket ettik. Mahalleye ilk girdiğimizde, zaten Hatay'a girdiğimizde yaşadığımız o kötü fotoğraf bizi daha detaylı bir şekilde Cebrail Mahallesi'nde bekliyordu. Gördüğümüz manzara daha önce hiç yaşamadığımız, daha önce hiç hissetmediğimiz bir manzaraydı. Dolayısıyla ne yapacağımız, nasıl hareket edeceğimiz, nereye konuşlanacağımız, nereden başlayacağımızla alakalı kafamızda birçok soru vardı. Her yerden çığlıklar geliyor. Ben bir yere durdum, ağladım, kendimi tokatladım. Yani daha güçlü ol dedim. Çünkü her yerden çocuk çığlıkları, yetişkin kadın, yani her yerden çığlıklar geliyordu. Çok fenaydı, yani bir mahşer alanıydı böyle, yani savaştan belki daha ağır bir durumdu. Biz vardığımızda gece yağmur yağıyordu. Gece daha sonrasından dolu yağmaya başladı. Deprem oldu ve her yer karanlıktı. Bu 4 saydığım en önemli kelimeleri birleştirdiğinizde kaosun bambaşka bir boyutu. Ancak biz o gün sadece yaklaşık 20 canlı biz kurtarabildik. Yavaş. İlk gittiğimizde dediğim gibi ortalık hem karanlık, elektrik zaten yoktu. Ama bizim kendi jeneratörümüz ve aydınlatmamız olduğu için biz bölgeyi kendi imkanlarımızla aydınlattık. Hem yağmur vardı hem de dolu yağıyordu. Bunun da etkisi oldu bize. Ama buna nazaran ekip gayet birlik, beraberlik içinde özverili bir şekilde çalıştık. Gördüğümüz ve yaşadığımız esasında net olan şey şuydu: İnsanlar gerçekten çaresizdi. Bizi gördüklerinde ki gözleri, bizden yardım isteyen elleri, vücutları neyse bize çok başka şeyler yaşattı ve hissettirdi. Yerlerin altından, hiç abartmıyorum, sesler o kadar netti ki çocuk, yaşlı, genç hiç fark etmeden farklı dilde insanlar, Arapça bağıran vardı, işte Türkçe bağıran vardı. Ya bambaşka bir atmosferdi. Herkes sadece imdat bizi kurtarır. Yürüyebildiği halde enkazın üstünden terliği ya da ayakkabısı olmadığı için gelemeyen bir Suriyeli baba vardı. O da şok içerisindeydi zaten. Dil önemliydi orada, çünkü geride kimin olduğunu, onunla beraber kimin olduğunu bilmemiz o kişileri kurtarmamız açısından önemliydi. Onlarla konuştum. Kaç kişiydiniz, kiminiz var, enkaz altında kim var, çocuğunuz, eşiniz, akrabanız, bu bilgileri alıp arama kurtarmadaki ekip arkadaşlarıma söylüyordum. Onlar da çalışmalarına devam ediyorlardı. Biz belki de evet bunu eğitimlerini aldık, psikolojik olarak hazır olduğumuzu hissediyorduk biz buna. Yapabileceğimize inanıyorduk ama fakat işte ailemin enkazın altında olması beni psikolojik olarak fazlasıyla etkilemişti. İlk oraya yetiştiğimde öncelikle ne yapacağımı bilemedim açıkçası. Daha sonrasında aldığım eğitimleri tamamını hani aklıma gelerek bir şekilde hani oradaki insanları kurtarmam gerekiyordu. Onu da biliyordum. Hani bir şey yapmadan da olmazdı çünkü gerçekten orası bir kaos ortamıydı. En çok zorlandığımız kendi ekip arkadaşlarımızın ailelerinin enkaz altında olması oldu. Samet ve Müzeyyen için. Açıkçası Müzeyyen'in annesinin olduğu evin üstü son derece kapalıydı ve vinç olmadan bir şey yapabilmemiz mümkün değildi. Samet'in ailesi de yanan bir binanın içerisinde enkazda kalmıştı. Yani bina alttan yandığı için ona da müdahale edemiyorduk. Son derece duman rahatsız edici ve binaya yaklaşmamıza engel oluyordu. Bu bizi zorladı açıkçası. Özellikle onlara yardım edemiyor olmak son derece üzücüydü bizim için. İyi mücadele ettik. Ve oradan 2 çocuğu, 12 yaşında, 14 yaşında bir kız çocuğu ve annesini çıkarttık. Ya oradaki o mutluluk var ya zaten yani hiç açlık, susuzluk, yorgunluk hiçbir şey kalmadı bizde. Bütün ekip
çok mutlu olduk. Çünkü o mutluluğu bütün arkadaşları o enkazın üstünden bakarken gördüm. Herkes mücadele ediyor, işte çıkartmaya çalışıyor. Çıkarttık, sedyeyi aldık, işte gönderdik. Şöyle bir durduk, bir baktık. Gerçekten çok güzel bir iş yaptık dedik ve inanamazsınız. Böyle insan kurtarmak daha da farklı, daha da güzel bir şey. O sıra yani şartlar el vermediğinden dolayı ambulans falan geç geliyordu. Ondan dolayı ben kendi aracımla bunları Sahra Hastanesi kurulmuş. Ambulans takip ederek oraya götürdüm. Daha sonra burada muayene ettirdim ve doktorun orada onların kalamayacağını söyledi. Ve bu aileyi de köylerine yakın olduğu için köylerine bıraktım. Oradaki ablamızın eşi de enkazdan öğlen 1 saatlerinde falan çıkartmışlar işte. O geldi ve aile orada tamamen birleştiler hani. Hiç kayıp vermemişler çok şükür. Yani orada değişik bir atmosfer oldu. Yani çok mutlu oldum açıkçası hani bir aileyi orada buluşturduğum için. Bir yerden ses alıyoruz. O sese yönelmişiz ve orada bir çalışma yapıyoruz. Orayı açmaya çalışıyoruz. Bir gedik oluşturmaya çalışırken yan binadan bir ses daha geliyor. Ekibimizin bir kısmı ona yöneliyor. Bu sefer arkamızdaki binadan bir ses daha geliyor. Ekip çok fazla otomatikman belli başlı yerlere dağıldı ve ona rağmen yetişmekte zorlandık. Çünkü çok fazla enkazda insan var. Ekibimizin sayısı neye elverişliyse buna göre çalışabildik. Her yerden sesler geliyor. Bazı yerden böyle kısık, bazı yerden yüksek sesler geliyor. Dinleme yaptığım yerde sese yoğunlaştım. Yağmurla beraber ses almak gerçekten çok zor. Hem yağmur sesi, böyle kiremitlere kafamı koyup dinlemeye çalıştım böyle. Bana uzatabileceğin, yani içeriden ışığa doğru, ışığın olduğu yere uzatabileceğin herhangi bir şey, sopa, herhangi bir bulduğun parça, sivri bir şey varsa uzatabilir misin vesaire. Bir beyaz tahta parçası, biraz uzun bulmuşlar içeriden. Onu uzattılar, minnacık böyle parmağım kadar bir noktada böyle kiremitlerin arasından. Böyle minikçe onu bir oynattı. Onu görünce o kadar şey oldum ki böyle. Noktaya doğru direkt değişmeye başladım. Sonra arkadaşlarım geldi yardıma. O noktayı iyice açmaya başladık. Orayı böyle açtık, değiştik. O sırada bir artçıya yakalandık. O çok fena, çatı katında. Hemen etrafa baktık, yani bize zarar verecek o an bir şey olabilir mi? Yakında yıkılmamış, yarı yıkılmış, ağır hasarlı binalar vardı. En fazla yani baca kısmından tutundum. En fazla dedim belki bir kat aşağı düşeriz diye. Şükürler olsun artçıyı atlattık. Sonra orayı değiştim. Arkadaşlarıma yardım ettiler. Kız çocuğuyla ilk temasını kurduk. Dedim iyice temizlemeden gelmedi. Biraz heyecanlanan beni görünce. İçeride sıkışma durumu vardı. Rica ettim, yalvardım. Bekleyin, sizi alacağım. Buradayız. Bak sizi gördüm. Buluştuk. Hiçbir sıkıntı yok dedim. Çünkü daha temizlemeden panik yapıp çıkınca şimdi sıkışma durumum vardı. Belki o temizlediğim yerin tekrar çökme durumu vardı. Birazcık destekler yaptık oraya bulduğumuz tahtalarla, tuğla parçalarıyla. Kız çocuğun şükürler olsun aldık. Çok şey geldi böyle. İçimize merhem oldu çünkü çok ağır eksiler görmüştük. Vefat edenler çok vardı. Onları aldığımız için çok mutluyuz. Onları hiç unutamayacağım. Kemal diye bir arkadaşım vardı, 20 küsur yaşlarında, bir bloğun altındaydı. Ona ilk etapta sesle ulaşmıştık. Daha sonra büyük bir vinç vasıtasıyla o bloğun oradan kaldırmasını sağladık. Ve orada Kemal'i hemen çıkartmamız gereken bir durum oluştu. Çünkü dizi sıkışmıştı, bacakları sıkışmıştı, kolunun bir bölümü sıkışmıştı.
Biz Kemal'i çıkarttık. Çok detay vermeyeceğim ama oradaki fotoğraf şuydu. Bir kepçenin büyük bir bloğu sadece kepçe tırnaklarıyla tuttuğunu düşünün. Ve biz orada canhıraş, aynı zamanda artçı depremler de oluyor. Bu risk altında bu arkadaşımızı kurtarmış olmamızdı. Sonrasında mutluluk ve gurur gözyaşları içerisinde birbirimize sarılarak tebrik ettiğimiz zamanlar da oldu ama durumun ciddiyetinin bu şekilde olabileceğine sonradan vakıf oluyorsunuz. İnsanlar enkaz altından çıkartılırken herkes sağlıkçı var mı, sağlıkçı var mı şeklinde bağırıyorlardı. Bizlere ulaşmaya çalışıyorlardı. Bu şekilde bir arama çalışma, kurtarma çalışması yapıldı. Yani kendi arkadaşlarımız orada yaparken belli yerlerden sesler de geldiğinde oralara en hızlı şekilde gitmeye çalıştık ve yalnız değildik. Her zaman belli kişilerle belli alanlara gittik diyebilirim. Termal ısıya bağlı olduğu için ısı düştükçe net bir bilgi veremiyor. Ama köpek nefes alıyor diye net bilgi veriyor. Termal ısı gösteriyor, köpek nefes alıyor diyor. Ekip üyelerimiz içerisinde 3 tane de arama kurtarma köpeğimiz vardı. Bunlar Vira, Pam ve Zehir. Bizimle birlikte yolculuk yapıp bizimle birlikte arama kurtarma operasyonlarına katıldılar. Nokta aramaları yaptılar. Zannedersem 100'ü aşkın nokta aramasında birlikte çalıştık. Şu an gerçekten rakamı bilmiyorum. Ama köpeklerimizin arabadan indikten sonra vatandaşlarla buluşması, oradaki halkla buluşması, o halkın verdiği tepki inanılmazdı. Bunlar da ilk defa yaşadığımız duygular ve hisler. İnsanların o çaresiz durumdan bir umutla köpeklerimizi bekleyişi ve onları görüşü, patilerine öpüşü, onlara sarılışı, hadi kızım, hadi evladım, çocuğumu bul, annemi bul deyişi halen kulaklarımızda. Koku odaklı, insan kokusu odaklı, canlı kokusu odaklı. Zaten ölüye hiçbir tepki vermiyor. Direkt canlı insan kokusuna tepkisini veriyor. Oraya ya pati atıyor, ya havlıyor, ya oturuyor. Bir şeyler yapıyor köpek. Yani onu zaten görüyorsunuz siz. Köpekler bu arama kurtarmada en önemli aslında unsur. Çünkü saatlerce yer belirlemek için veya başka bir şekilde ulaşmak için müdahale ettiğin alanı çok hızlı bir şekilde tespit edebiliyor ve seni doğru yönlendirebiliyor. O yüzden köpekle çalışma deneyimimiz olması ciddi anlamda bizi sahada kolaylaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye grubu çağırdı bizi. İşte köpekle kontrol edebilir misiniz? Buraya termalle bakıldı, dinleme yapıldı. Ama biz 3 noktadan girdik. Köpek bize nokta atışı yapabilir mi? Sirkülasyonun, hava sirkülasyonunun olduğu noktayı köpek gösteriyor. Ondan dolayı köpeğimiz onların açtığı o dehlize girdi ve orada tepkisini verdi, havladı. Hatta kazmaya başladı buradan geliyor diye. 5. günü bulduğumuz o kaçıncı saatteydi tam hatırlayamıyorum. Ama 138 zannedersem tam olarak hatırlayamıyorum ama öyle bir saatte son günlerdeydi işte yaşam saatlerinin. Orada çıkarttığımız yaşlı bir kadın aynı şekilde köpeğimizin havlaması, netliği çok güzel bir şey ve bunu bize evet burada demesi bizi çok mutlu ediyor. 138 saat sonra yüzümüzü güldüren haber. Hatay Emek Mahallesi Cumhuriyet sokaktan geldim. Ekipler saatlerdir yoğun bir çalışma içindeydiler. Titizlikle bir çalışma yürüttüler ve 138 saatin ardından bir kişiye ulaşıldı. Şu an görüyorsunuz hepsi birbirine sarılıyorlar. Hepsi mutlular. 138 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı. Efendim, mutlusunuz. Çok mutluyuz hem de.
birlikte. Hep birlikte yaptık. Çok mutluyuz. Çok şükür. İnşallah rekorlar daha kırarız. Birilerinin daha canını kurtarırız. İşimiz bu. Çok mutluyuz. Tüm Türkiye'nin yüzü gülsün, ümitlerimiz tükenmesin inşallah. Evet, ümitlerimiz hiçbir zaman tükenmiyor. Her daim ümidimiz var. İçeride şu anda 6 kişiye daha ulaşıldı değil mi? Uğraşıyoruz, evet. Aşağıda bir çalışmamız daha var. İnşallah onları da alabilirsek. Güzel haberler gelecek mi? İnşallah ümitliyiz. Bakalım. Umudumuzu kesmiyoruz. Tabii ki oraya gelen hem farklı uyrukta olan insanlar vardı. Ben bildiğim Arapça tabii ki dil, onlara destek oldum. Hem çocuklara, onlarla biraz sohbet etme şansım oldu. Onları yönlendirme açısından yine ben ve ekibimle birlikte yine destek olduk. İnsanların üstüne bir yük düştüğü zaman, bir beton düştüğü zaman ilk önce belli tıbbi müdahalelerin yapılması gerekiyordu ve bizim elimizde de bu imkanlar vardı. Küçücük bir yerden girerek o çocuğa ulaşmaya çalıştım ki ulaştım da. Çocuğa elimi uzattım. O da aynı şekilde benim elimi sıktı. Fakat içeride o küçücük yerde bile, çünkü yüzüstü giriyorum, o küçücük yerde bile yaşadığım korkunun, endişenin, çocuk için nasıl hızlıca müdahale edebilirim düşüncesiyle hareket etmeye çalışıyordum ve bir yerden de yani ister istemez kan kokusu vardı. O çocuğu unutamıyorum ve o çocuk sağ bir şekilde oradan çıkarıldı. Hep birlikte ekipçe biz bunu yaptık. O görüntü hiçbir zaman aklımdan çıkmayacak diyebilirim. Birebir dokunmak, çünkü enkaz altında birebir bir çocuğun elini tutmak çok farklı bir duygu ve bu duygunun gerçekten tarifi yok. Binlerce şükürler olsun ki o da hayatta şu an. Burcu diye bir arkadaşımız vardı orada, enkaz altında. Sesini duyuyoruz ama hani giremiyoruz içeriye. Dedik üstten kırıp girelim. Sonra Hüseyin arkadaşımız yan taraftan bir yer tespit etti. Dedi buradan girelim abi. Tamam dedik. Girdik ama hani önü çok yığıntıydı. Orayı temizlemeye başladık. İşte aça içeriye doğru girdik. Zaten girdiğimiz yer 50-60 santim bir yüksekliği var. İyiydi. Ona ulaştığımızda bayağı derin içerideydi. İyiydi. Yani o atmosferi zaten hani hissetmek çok kötü. Ama onu kurtaracağınızı, çıkartacağınızı bilmek daha böyle kendine, yani insana güç veriyor. Nitekim de çıkarttık, güzeldi. Mutlu oldu. Şokta zaten, çoğu şokta, bir an önce çıkmak istiyorlar. Hani sakinleştirmeye çalışıyorsun. Tamam geldik, buradayız. İyisin, iyi olacaksın. Yani kendini de düşünmüyorsun orada diyebilirim. Sadece ona odaklanıyorsun. İçimizde hala bir burukluktur ama elimizde olan imkanlar dahilinde ancak bu kadar yapabildik. Yanlarında bu kadar olabildik açıkçası. Tek amacımız bizim ekip olarak bir kişi daha fazla kurtarabilmekti. Bundan sonraki süreçte yaşadığımız tecrübeler eşliğinde birim üyelerinin nüfusunun çoğaltılması ile alakalı görüşmelerimiz, aynı zamanda kullanılacak ekipman, ağır ekipman özellikle bunların tedariğiyle alakalı planlamalar söz konusu. Bunun görüşmeleri zaten sahadayken de yapılıyordu. Burada da devam ediyor. Bunu sonuçlandıracağız. Aynı zamanda köpekli arama ekibi de bulunan köpeklerimizle alakalı da çalışmalarımız zaten devam ediyordu. Bundan sonra arama kurtarma özelinde yetiştireceğimiz köpeklerle alakalı da faaliyetlerimiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan herkesin bu eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Neyin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama kesin olacağını biliyoruz.
Bu felaketler karşısında çaresiz kalmamak için bu eğitimlerin önemini bir kere daha kavramış olduk ve bu tarz birliklerin, ekiplerin her kurumda yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Ben ekip arkadaşlarımla o felaket anında bittikten sonra ya da şey yaptıktan sonra teker teker hepsine sarıldım ve teşekkür ettim. Kim çıktıysa sadece bir dokunmak bile, bir güler yüzlük bile, bir acısını bile paylaşmak bence insan olarak bizim en temel görevimizdir. Günün sonunda şöyle bir şey de söyleyebilirim. Bunları çok hatırlamak bir yandan zor, bir yandan da hatırladığın zaman da duygusal anlamda bir süre daha seni etkileyebiliyor. Şeyi hatırlıyorum, bir amcanın ekibin yanına gelip çalıştığınız yerin hemen arkasında bir buzdolabı var. Daha yeni et almıştım. Ondan sonra ve hani orada yiyecek içecek birçok malzeme var. Eğer ona ulaşırsanız onların hepsini yiyin, helali hoş olsun dediğini hatırlıyorum. Hiç tanımadığımız birinin bir anda su verip nasıl destek olabileceğini sormasını hatırlıyorum. Gece enkazdan çıkarttığımız bir çocuğu hastaneye götürdüğümüz süreci hatırlıyorum. Çocuğun korkusunu hatırlıyorum. Irk, dil, din, cinsiyet ayırt etmeksizin herkese her koşulda eşit davranacağımıza diye bir yeminimiz var bizim. Ben ASAM'da böyle büyük bir afet durumunda bu çalışmada bulunduğum için, bana bunu sağladıkları için ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü biz oraya gittiğimizde hiçbir insan, ya her insana koşmaya çalıştık, öyle söyleyebilirim ve elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştık ve biz küçük bir ekipken gerçekten yanlış bilmiyorsam 30 kişiye ulaştık ve bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Hani orada olmak, bunun sorumluluğunu almak çok güzel bir şey ve acımız zaten hepimizde çok fazlaydı. Acı umumi olunca gönül genişliyormuş. Biz onu anladık. Çok güzel bir ekip içerisinde çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum. Bunun için de ASAM'a ne kadar teşekkür etsem az.